Herkese merhaba. Bu videonun konusu içinde gizli anlamlara sahip olan bazı araba şirketlerinin logoları. Hadi vakit kaybetmeden bunlara bir göz atalım. Şirketin kurucusu Karl Benz, Almanya'daki motor fabrikasında çalışırken evinin tepesine bir yıldız amblemi koymuş. Eşine yazdığı mektuplarda bu yıldızın günün birinde başarıyı ve gücü temsil edeceğini ve fabrikasının üzerinde parlayacağını söylemiş. Ve hiç de yanılmışa benzemiyor. Yıldız sembolünün anlamı ise motorlu araçların karada, havada ve suda evrenselliğini simgelemektedir. Daha sonra 1926 yılında Daimler ve Benz şirketlerinin birleşmesiyle Benz markasının defne yapraklı sembolü yıldızın etrafını sarmıştır. Bu arada belirtelim. Markadaki Mercedes ismi şirketin kurucusu Karl Benz'in büyük kızının ismidir. Benz de soyadlarıdır. Şirketin tam ismi Bayerische Motorenwerke yani Baviera Motor Eseri anlamına gelen şirket 1913 yılında Münih'te uçak motor üretimi için kurulmuştur ve merkezi hala oradadır. İlk zamanlarında sadece uçak motoru üreten şirket 1928 yılında satın aldığı Parsuk Teknik Otomobil şirketinden sonra otomobil üretimine başlamış ve 1929'da ilk otomobilini piyasaya sunmuştur. İki renkten oluşan logosundaki mavi renk gökyüzünü, beyaz renk ise uçak pervanesini temsil etmektedir. Kurulduğu tarihten itibaren iki defa logosunu değiştiren Toyota şirketi şu anda 1989 yılında tasarladığı logoyu kullanmaktadır. Sıradan bir logo olarak gözükse de Toyota logosundaki 3 halka ilk bakışta anlamsız gelebilir. Ama dikkatli bir şekilde baktığınız zaman aslında Toyota kelimesinin harflerinin bu şekilin içinde ortaya çıktığını görebilirsiniz. 1937 yılında ürettikleri ilk araba modelinin tek tip ve halka hitap edecek şekilde olması nedeniyle logosunda da aynı amacı ve sadeliği ifade etmek isteyen şirket Almanca halk anlamına gelen Volks kelimesiyle araba anlamına gelen Wagen kelimesinin baş harflerinin üst üste birleştirerek bugünkü amblemi yaratmışlardır. Logonun bu kadar basitçe tasarlanmış olup bu kadar etkili ve çok net mesajlar vermesi uzun yıllar aynı şekilde korunmasını sağlamış. Ve hatta logonun günümüze kadar neredeyse hiç denecek şekilde az farklılaşmasını sağlamıştır. Çoğumuzun da bildiği gibi Ferrari, İtalya asıllı bir lüks otomobil şirketidir. 1929 yılında Enzo Ferrari tarafından kurulan şirket, tarih boyunca otomobil yarışlarındaki başarı rolüyle ünlenmiş, adeta hızın ve lüksün bir sembolü haline gelmiştir. Logosunda at figürü bulunmasının sebebini ise Enzo Ferrari şöyle anlatmıştır. Efsane İtalyan pilotlardan biri olan Francesco Baracca'nın kullandığı uçağın gövdesinde bir at resmi yer alıyordu. 1923 yılında efsanenin babası Enrico ve annesi Contes Paulina ile tanıştım. Bir gün bana "Ferrari, oğlumun atın resmini arabalarına koy. Sana iyi şans getirir," dedi. At siyahtı. Hala da öyle. Modela'nın rengi olan kanarya sarısını ise zemin rengi olarak seçtim, demiştir. Evet, bu videoda arabaların üzerinde gördüğümüz logolar hakkında bazı bilgiler öğrenmiş oldunuz. Peki en çok hangi logonun anlamı sizin hoşunuza gitti? Lütfen yorumlarda belirtin. Ayrıca videoyu beğenerek ve kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz. Hoşça kalın.